Bravo 6. Going dark. Herkese merhabalar, yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Black Ops 7 hakkında çok kapsamlı bir multiplayer derin dalışına giriyoruz. Önce en kritik tarihleri sizlere veriyorum. Sonra tek tek bütün modları sizlere anlatıyor olacağım. Haritalar, yeni multiplayer sistemleri, silah, perk, wildcard kombinasyonları, score streak'ten tutun ve level prestijine kadar da bütün detayları, Black Ops 7 hakkındaki bütün bilmeniz unsurları sizlere anlatıyor olacağım. O yüzden tam bir rehber tadında bir video olacak. Bu nedenle bu konuları sizlere sırayla anlatıyor olacağım. Eğer ki kanala abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca de eğer ki bu videoya destek olmanız için de hemen de beğeni tuşuna abanmanızı istiyorum. Çünkü ileriki zamanlarda bu tarz rehber videoları olacak. Çayınızı, kahvenizi alın. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle herkesin kafasını karıştıran bir konu var. Carry forward özelliği, yani taşınabilir envanterler. Öncelikle bu bilgileri önden kayıt etmeniz gerekiyor. Black Ops 6'daki operatörler, silahlar, blueprintler ve kozmetikler, yani her şey Black Ops 7'ye taşınmıyor. Activision Treyarch Black Ops 7'nin tonunu daha da Black Ops'a uygun tutmak için Carry Forward'ı büyük ölçüde iptal etti bu oyunda. Sistem olarak da zombi modundaki Black Ops 6 sahip olanlar, Bubblegum'lar, Easter egg'lerdeki açtığınız operatörler Black Ops 7'ye taşınabiliyor olacak. Double XP üyeleri olsun, silah XP'leri veya işte Call of Duty points'larınız, bunlar hepsi Black Ops 7'ye taşınıyor olacak. Warzone notu olarak da bu değişiklik sadece Black Ops 7 için geçerli olacak. Black Ops 6 içeriklerinin Warzone'da kullanılmaya devam edecek. Warzone içinde işte Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 6 silahları ve çoğu kozmetik kullanılabilir olmaya devam edecek. Yeni entegrasyonla birlikte dengelemeler ve bazı sınırlı istisnalar olabilir. Bununla ilgili resmi bir blog yazısı gelmesi lazım. Çünkü halihazırda bir sürü silaha sahip olacağız ve bunlar da tamamen gereksiz olacak. Çünkü yeni oyuncular gelecek. Hepsini kimse tüm silahları kasamaz. Öncelikle erken erişim. Akşam Türkiye saatiyle 20.00'da 2 Ekim'deki erken erişime girmek için de oyuna ön sipariş vermen ya da Game Pass abonesi olmanız gerekiyor. Black Ops 7 Vault Edition alanlar beta'ya erken erişim sahip oluyor. Ön sipariş dijitalse direkt giriliyor. Fiziksel aldıysan da verilen beta kodunu girmen lazım. Türkiye saatiyle 20.00'da 5 Ekim herkes oynama hakkı var. 8 Ekim'de ise bunlar hepsi bitiyor. Artık beta oynayamıyorsunuz. Ayrıca beta tüm platformlarda erişmek için de açık olacak. Yani Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Steam, Battle.net ve diğer sistemler. Çıkış tarihi resmi olarak da full sürümü 14 Kasım 2025 tarihinde çıkıyor olacak. Ve Vault Edition'a bakalım ne tür özellikler veriyor. Black Ops 7 Vault Edition özeti bu ayrı bir paket olacak. Yerel fiyatlara bakmanız gerekiyor. O yüzden bu içeriklerde Warzone'a taşınabiliyor olacak. Yani Vault Edition aldığınızda hem Black Ops 7'de hem de Warzone'da gözüküyor olacak. Vault Edition standart sürümün üstünde gelen bir premium paket dediğimiz gibi. Özel operatör skinleri veriyor. İşte Karma, Harper, Ted, Reaper, 5 Mastercraft Blueprint silahını veriyor. Birinci sezon Blacksell paketi olsun. Battle Pass artı 20 tier skip, yani 20 basamak atlıyorsun ve 1100 code point sizlere veriyor. 8 Ultra Bubblegum zombi için, kalıcı Unlock token silah özelliği için. Bunun detaylarını anlatacağım. Unlock sistemi nedir? Reznov Challenge Pack Black Ops 6 Warzone içerikte. Zaten bunun challenge'ını yaptıysanız da Reznov Challenge'ında zaten bütün karakterleri alabilirsiniz. Build Overdrive Weapon Camo. Ayrıca de zaten beta erken erişim hakkı. Skinlerde revizyonlar ve ekstra görsel düzenlemeleri oldu zaten. Özellikle bu realistik askeri kamoları istiyordu İnsanlar, o yüzden Call of Duty'de bu durumu cevaplayarak da artık yeni çıkacak bundle'ları daha da realistik yapmayı düşünüyorlar. Black Ops 7 multiplayer'da toplamda 16 tane adet 6v6 harita ve 2 adet de 20v20 skirmish ile çıkış yapıyor. 6v6 haritalar ve ayrıca de Black Ops 2'den dönen yeni haritalar da olacak. Express haritası, Hijacked haritası, Raid haritası, bunlar tamamen Black Ops 2'den gelme remastered haritalar olacak. Daha büyük ölçekli harita çatışmaları için de Black Ops 7'de Skirmish adlı yeni bir oyun modu geliyor. 20v20 olacak. Çıkışta 2 devasa harita geliyor. Bir tanesinin ismi Mission Edge, bir tanesinde Mission Tide olarak da belirleniyor. Evet, şimdi detayları geçelim. Overclock Black Ops 7'nin yeni bir maç içi güçlendirme sistemi. Yeni loadout'un içindeki Tactical, Lethal, Field Upgrade ve Score Streak eşyalarının sadece kendi normal halleriyle çalışmıyor. Maç içinde kullandıkça onlarda 2 aşamalı ek özellik açılıyor. Nasıl işliyor?
Senin seçtiğin ekipman maç boyunca kullandıkça overclock barı doluyor. Dolunca da o ekipman için önceden tanımlı yeni bir overclock 1 açılır. Örneğin stun grenade içinde daha uzun stun süresi, daha fazla kullandığında da overclock 2 açılıyor. Örneğin işte stun grenade sersemlettikten sonra düşmanın hareketini yavaşlıyor. Tacticals'lar için overclock güçlendirme nasıl olacak? Stun grenade düşmanı yavaşlatır ve nişanı bozar. Overclock 1 daha uzun sersemletme, overclock 2 sersemletilmiş düşmanın hareketini ekstra yavaşlatır. MP grenade elektronik ekipman Skostik etkisiz hale getirir. Overclock 1 daha geniş etki alanı, overclock 2 pişirilerek de ek ekipman EMP patlatması işe yarar. Flashbang kör ve sağır eder. Overclock 1 daha geniş görüş açısı, overclock 2 pişirilebilir çoklu patlama yapabilir. Steam Shot hızlı can doldurma, overclock 1 debuff temizleme, can yenileme olsun, hasar yenileme gibi düşünün. Overclock 2 hareket hızına buff veriyor. Pinpoint Grenade yakın düşmanları işaretler, takip cihazı takar. Overclock 1 daha uzun ömrü var, daha geniş tarama özelliği var. Overclock 2 ise işaretlenen düşmanlar takım minimap'te görünür. Psych Grenade halüsinatif gaz bulutudur. Overclock 1 etki süresi daha da uzundur. Overclock 2 gaz artık dot hasar veriyor olacak. Çıkışta eklenen Tacticals'lar işte Hunterbolt küçük drone düşman ekipmanına streakine kilitlenip patlar. Smoke Grenade görüş engelleme, Decoy Grenade sahte ses görüntüyle düşmanı şaşırtır. Tabii ki de bunların da farklı overclock özellikleri olacak ama bununla ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Black Ops 7 letal ekipmanlara bakalım. Öldürücü ekipmanlara bakacağız. El bombası düşmana hasar veriyor. Overclock 1 daha güçlü patlayıcı. Overclock 2 daha uzağa atma artı pişirme sırasında yay çizgisi göstermesi, yani sizlerin nereye attığınızı tam olarak gösteriyor. 2 Grenade yapışan zamanlı bir bomba. Overclock 1 daha güçlü patlayıcı. Overclock 2 fitili pişirme özelliği var. Cluster Grenade patladığında mini bombalara saçar. Overclock 1 fitili pişirme özelliği var. Overclock 2 ekstra mini bomba sağlar sizlere. Combat X tek atışta öldüren fırlatılabilir bir balta. Overclock 1 daha hızlı kuşanma. Overclock 2 daha uzağa ve hızlı fırlatma. Point Turret küçük otomatik bir turret, düşmanları oyalayıp vurur. Overclock 1 daha hızlı ateş eder. Overclock 2 ise duvar ve tavana yerleştirilebilir. Needle Drone çarpınca patlayan bir mini drone, otomatik veya manuel kullanabilirsiniz. Overclock 1 daha güçlü bir patlayıcı. Overclock 2 manuel kullanımda ek hız arttırma, yani boost veriyor. Çıkışta gelecek ek letaller ise C4 ve Molotov. Bunların da ayrı overclockları var ama detayları açıklamadılar. Field Upgrade'lar Assault Pack takım için mühimmat ve ekipman kutusu. Overclock 1 daha hızlı şarj. Overclock 2 kill başına X score. Drone Pod patlayıcı mini dronlar fırlatır. Overclock 1 daha hızlı drone çıkışı. Overclock 2 patlama noktası minimap'te işaretlenir. Trofi sistemi düşman bombalarını havan mermilerini yok eder. Overclock 1 daha hızlı şarj oluyor. Overclock 2 artı 2 ek savunma şarjı veriyor. Aktif kamo kısa süreli görünmezlik. Overclock 1 ateş edince sadece geçici olarak da görünür. Etkisi bitmez. Overclock 2 daha uzun süre daha hızlı şarj ediyor. Echo Unit hologram asker rakibi yanıltır ve obje tutar. Overclock 1 yakında gelen düşmanı flash gibi sersemletir. Overclock 2 daha hızlı şarj eder. Squad Link takım arkadaşlarınızı güçlendirir, skorlarını arttırır. Overclock 1 etki alanı genişler. Overclock 2 yakındaki dostların field upgrade'inin şarjı hızlanır, artı X score ekler. Çıkışta eklenecek field upgrade'ler Scrambler düşman radarını bozar, Field Trap gaz kapanı halüsinasyon ve şaşkınlık arttırır. Black Hat düşman ekipman ve score streakleri hackler. Mute Field sessiz hareket artı minimap'te görünmezlik artı streaklere karşı koruma sizlere sağlar. Tabii ki de bunların Overclock 1 ve ikisi de gelecek ama bunların detayları paylaşılmadı. Şimdi Wildcards'lara geçelim. Wildcards'lar nelerdir? Loadout kurallarını esneten özel yeteneklerdir. Daha fazla attachment'lar, ekstra perk veya sıra dışı kombinasyonlar yapmanız izin veriyor. Şimdi Wildcards'lara geçelim. Gunfighter ana silahına artı 3 attachment yuvası verir. Overkill, Primary ve Secondary olarak da 2 ana silah taşıyabilirsiniz. Örneğin AR artı Shotgun, Sniper artı SMG. Perk Grid bir ekstra perk açar, toplamda 4 perk olur. Lansmanla birlikte gelecek ek Wildcards'lar. Prepper 2 farklı field upgrade'i kuşanmasını sağlar. High Roller oyuncunun 4. bir score streak seçmesine izin verir. Fly Sweater dedicated melee silahınızı bir launcher ile değiştirmene izin verir. Tactical Expert yani TAC Expert 2 ekstra tactical ekipmanla başlarsın. Danger Close ekstra bir letal ekipmanla doğarsın. Specialist score streakleri bırakıp 3 ekstra perk alırsınız. Artık Modern Warfare 2019'dan beri specialistler yoktu biliyorsunuz. Artık specialistler tekrardan geri döndü. Perk 4 içinde 200 skor gerekiyor. Perk 5 içinde 400 skor.
perk 6 için de 600 skor gerekiyor. Sonrasında 1200 skorla tüm kalan perkleri açılır. Yani bütün perkler aynı anda aktif olur. Şimdi perklere bakalım. Slot 1'de Enforcer perkleri var. Bunlar işte agresif ve mobilite sağlar. Gun Ho, koşarken ateş et, reload veya ekipman kullanırken daha hızlı hareket edersin. Dexterity, ADS'li kayma, dalma, duvar atlayışında silah kontrolü daha da stabil olur. Daha az düşme hasarı olur. Lightweight, daha hızlı koşu, daha uzun zıplama, kayma ve dalış mesafesi daha da hızlı toparlanma olur. Recon perkleri ise gizlilik karşı zeka oluyor. Cold-Blooded, AI hedefleme ve termaller seni görmez. Oyuncu kontrolü stickler seni işaretlemez. Ghost, hareket ederken de UAV ve Scout Pulse'a yakalanmazsın. Bomba kurarken ve çözerken de daha gizli kalırsın. Ninja, daha sessiz hareket edersin. Strategist perkleri savunma ve dayanıklılık sizleri katar. Tech Mask, Flash, Stun, gazlara direnç, EMP ve hack etkilenmez. Blood Jacket, patlayıcı ve ateş hasarı azalır. Shadow, düşman tuzakları ve mayınları seni tespit etmez. Perk 2 slotuna bakalım. Enforcer perkleri Scavenger, düşmanlardan cephane ve ekipman toplarsın. Assassin, kill streak yapan düşmanlar minimap'te özel işaretlenir. Öldürünce bounty pack düşer, ekstra skor verir. Close Shave, silah dipçiğini ile vurduğunda otomatik yakın dövüş dedicated melee saldırısı yapar. Hunter Instincts, düşman öldürdüğünde en yakın rakibin yönü minimap'te belirlenir. Recon perk'ü Vigilance, düşman minimap'inde göründüğünde HUD'da ikonlar çıkar. UAV, Scrambler veya işte Vendetta'ya bağışıklık kazanırsın. Blast Link, senin patlayıcı hasarın düşmanları minimap'te işaretler. Takım arkadaşlarının da bu da bilgi geçer. Onlar vursa da sen de skor alırsın. Engineer, düşman ekipmanları ve sticklerini duvardan arkasından görürsün. Nişan alınca da detaylı bir bilgi verir. Fitil süresini azaltır. Gearhead, 2 field upgrade taşırsın. Care package tuzaklayabilirsin. Perk 3 slotuna bakalım. Sprinter, tactical sprint açılır ama normal sprint hızı azaltır. Bildiğiniz üzere oyunda tactical sprint özelliği normalde kalktı. Bunu perk olarak eklediler. Perk'ü kullanarak da tactical sprint yapabilirsiniz, yani daha da hızlı koşabilirsiniz. Bankroll artı 150 skor ile başlarsın. Streaklerde daha hızlı ulaşırsın. Bruiser, yakın dövüş ve finisher öldürmeleri can dolur artı ekstra skor verir. Loop'lar, aynı yaşamda skor streaklerini tekrardan kazanabilirsin. Şimdi Recon'a bakalım. Vendetta, respawn olduğunda seni öldürenin son görüldüğün yeri işaretler. Tracker, yakın düşmanların yaklaşık konumunu minimap'te görürsün. Ayrıca ayak izini takip edebilirsin. ADS yapınca da otomatik ping atar. Strategist, Quartmaster, ekipmanlar zamanla şarj olup yenilenir. Charge Link, field upgrade'lerin daha hızlı dolar. Yakındaki takım arkadaşların da bundan faydalanır. Onlar kullandığında da sen de skor alırsın. Guardian, obje tutarken de daha hızlı iyileşirsin ve düşmüş takım arkadaşlarını daha hızlı kaldırırsın. Şimdi Combat Specialist'lere geçelim. Nasıl çalışıyor? Loadout'unu da seçtiğinde 3 perk'ün rengi Enforcer kırmızı, Recon ve mavi ve Strategist yeşil oluyor. Yani senin Specialist bonusun artıyor. Yani hepsini aynı renkten alırsan da sana ekstra bir Specialist özelliği veriyor açıkçası. Yani Black Ops 6'daki aynı mantık. Eğer 3 aynı renkten seçersen de o rengi Core Specialist'i açılır. Eğer 2 aynı artı 1 farklı renk seçersen de ilgili Hybrid açılır. Yani bunları hybridleyebiliyorsun. Perk'lerle kombolayabiliyorsun. Perk Grid Wildcard kullanırsan bile hesaplama perk'ü 1, 2, 3 slottaki 3 ana perk'ün üzerine yapılır. Hybrid Specialist'ler şöyle: Scout, kırmızı artı mavi, Offensive ve Stealth. Birini vurduğunda 5 saniye minimap'te görünmez olursun. Yeni kill alırsan da süre sıfırlanır. Tactician, kırmızı artı yeşil, Offense artı Support. Asist aldığında sonraki 10 saniye boyunca vurduğun killlerden bonus skor kazanırsın. Operatif, mavi artı yeşil, Stealth artı Support. Gizli killlerden Field Upgrade şarjı kullanırsın. Susturucu silah, melee, görüş dışında öldürme ve benzeri şeyler. Peki Core Specialist'ler hangileri? Enforcer, full kırmızı, her kill sonrası kısa süreli hız artı can yenileme hızı artışı. Recon, full mavi, respawn olduğunda en yakın düşmanın yönünü görürsün. Ekran kenarında görüş dışı düşmanlar puls yapar, yani haritada belirlenir. Ayrıca Strategist, full yeşil, objelerden bozma, işlerinden ekstra skor, ekipmanı daha hızlı kurarsın. Yakın mesafedeki düşman ekipmanlarını duvar arkasından da görebilirsin. Bunları anlattığımıza göre şimdi silahlar ve skor stickleri geçelim. Silahlar, toplam 30 tane silah olacak. Bunların 16'sı tamamen yeni. Assault Rifle dengeli orta menzil odaklı. Örneğin M13 mod, MXR-17, Peacekeeper MK1. SMG'lerde hızlı ve mobil yakın menzil için kullanılıyor. Örnek Raiden 45K, Drake 45, Razor 9mm. Shotguns yakın mesafe kralı. Örneğin M10 Breacher,
Echo 12. LMG'ler yavaş ama çok mermi artı yüksek hasar verir. Örneğin MK78. Marksman Rifles orta uzun menzil, burst yarı otomatik, örneğin M800A1. Snipers uzun menzil, yüksek hasar, örneğin BS Recon. XR3 Ion. Pistols hızlı yedek silah, örneğin Jaeger 45, Koda 9. Launchers yani füzeler araç ve strik karşıtı kullanılıyor, örneğin ARC. Melee yakın dövüş, örneğin işte Redline MK2, uçaklar vesaire. Gunsmith özelleştirme, her silah level atladıkça ek ekipmanlar açılır. Varsayılan ek attachment Gunfighter Wildcard ile daha fazla olur. Detaylı istatistikler ekranı ile silahlarınızı karşılaştırabilirsiniz. Kendi sitelerine göre de camo, reticle, decal, stickle özelleştirmeler de olur. Yani işte dürbünler olsun, farklı kamolar olsun falan, bunları özelleştirebiliyorsunuz. Aynı Black Ops 6'daki gibi. Kış lansmanında geliyor. Artık silah loadoutlarına build code ekleyebiliyorsunuz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yani işte meta silahlar olduğunda da bunları direkt kod olarak paylaşabilirsiniz ve direkt kodu yapıştırdığınız zaman da bu silahların ekipmanların her şeyini alıyorsunuz. Kodu alan kişi senin build'ünü direkt loadout'una aktarabiliyor. Not, sadece kendi açtığın silah ve ekipmanları kullanabilirsin. Yani eğer ki farklı eklentiler açık değilse, atıyorum işte underbarrel, şarjör, işte susturucu vesaire, bunlar eklentileri açmadıysan da kilidi açık olmayan parçalar çalışmaz. Fire range tekrardan geri döndü ve daha da geliştirildi. Silahlarınızı ve bulutlarınızı hedefleri üzerinde test edebilirsiniz. Sabit ve hareketli hedefler, farklı mesafeler, hasar rakamlarını net görür, recoil patentini duvarına net de görürsünüz. Yeni multiplayer içinde de Gunsmith ve Loadout menüsünde erişebilirsiniz. Peki score streakler nedir? Tek yaşama kili yani assist objektifi puanı toplarken de açılır. Aynı anda 3 score streak kuşanabilirsin. High Roller Wildcard ile 4 sizlere verir. Score streak'in 2 overclock yükseltmesi vardır. Daha ucuz maliyet, ekstra özellik ve daha uzun süresi gibi. Overclock sistemini zaten sizlere anlattım. Scott Pulse mini radar pingi, Overclock 1 daha düşük skor maliyeti, Overclock 2 radar pingi kırmızı nokta yerine yön okları gösterir. RCXD uzaktan kontrol edilen patlayıcı bir mini araç. Overclock 1 düşman ateşine karşı daha da dayanıklı. Overclock 2 orta menzilde engeller, arkasındaki hedefleri de işaretler. UAV düşmanları minimap'te açığa çıkarır. Overclock 1 ilk Lock-on füzeyi flare ile savuşturur. Mermi direnci artar. Overclock 2 ise daha düşük skor maliyeti sizlere sağlar. Skever havadan hassas füze atışı. Overclock 1 öncelikli hedefleri kilitlenme. Overclock 2 daha da yüksek füze hızı. Counter UAV düşman minimap'lerini karıştırır. Düşmanların haritalarını kör eder. Overclock 1 ilk Lock-on füzeyi flare ile savuşturur. Aynı UAV'deki gibi. Mermi direnci artar. Overclock 2 ise daha da düşük skor maliyeti sizlere sağlar. Sentry Turret otomatik savunma tareti. Overclock 1 ekstra mermi yağdırır. Overclock 2 ise ikinci bir bölge işaretler ama tek bölgede daha az hasar verir. Nepal Strike bombası hedeflenen alana Nepal bombası atar. Overclock 1 düşmanları daha uzun süre görünür kılar. Artı yönlerini gösterir. Overclock 2 alevler daha da uzun sürer. Hellstorm uzaktan kontrol edilen cruise missile. Overclock 1 ekstra cluster missile sizlere verir. Overclock 2 ise füzeler score streaklere kilitlenebilirsiniz. Handgun'ın yüksek hasarlı büyük kalibre bir tabanca. Overclock 1 daha fazla mermi kapasitesi. Overclock 2 çift handgun'ın kullanımı. Gravemaker tek atışlık duvar arkası vuran sniper prototipi. Overclock 1 daha büyük şarjör ekstra mermi sağlar. Overclock 2 atış öncesi şarj süresi daha da kısalır. Bunun ismi bayağı uzun. DAVG roket ve taretleri donatılmış kara aracı. Overclock 1 Sentry modu eklenir, alan korur ve artı supply pack'i atar ve trofi sistemde bırakır. Daha da ne istiyorsun kardeşim ya? Overclock 2 daha da uzun süre aktif kalır. Başta kilo yakın hava desteği sizlere sağlar. Yakındaki düşmanları vurur. Overclock 1 daha dayanıklıdır. Overclock 2 ise belirlenen alanı koruma görevi verebiliyorsunuz. HKDS havadan inen Hunter Killer dronları. Overclock 1 daha da dayanıklıdır. Overclock 2 ekstra GDU podu bırakır. Rhino minigun'ı ağır robot asker. Overclock 1 yakındaki düşmanları minimap'te gösterir. Radar süresi artar. Overclock 2 daha uzun çalışma süresi var. VTOL Warship ağır silahlı VTOL kontrolü. Overclock 1 boost yaparak da Lock-on füzeden kurtulur. Overclock 2 ise daha da dayanıklıdır. Çıkış lansmanında yeni score streakler de geliyor. Care Packages. Overclock 1 bir kere yeniden rol yapılabilir. Yani tekrardan çağırırsın. Overclock 2 ise daha da düşük skor maliyeti. LGM Overclock 1 düşmanlar daha uzun süre görünür. Artı yön bilgisi eklenir. Overclock 2 Nepal alevleri daha da uzun sürer. Interceptors Overclock 1 hedef yokken bile çağrılabilir. Overclock 2 daha da düşük skor maliyeti. Harp Overclock 1 Lock-on füzeleri savuşturmak için de flare atar. Overclock 2 ise daha da düşük skor maliyeti. EMP Systems Overclock 1 daha da düşük skor maliyeti. Overclock 2
düşmanların Score Streak ve Field Upgrade'lerini kullanmasını uzun süre engeller. Legion Overclock 1 ekstra sensör, düşman streak ve ekipmanlarını hedefler. Overclock 2 daha da fazla drone kümesi var. Diğer aşamaya geçelim. Omni Moment ve yenilikler ve oyun mekanikleri nelerdir? Volt Jump Omni Moment sistemine yeni eklendi. Omni Moment sistemi hala devam ediyor. Dikey yüzeylerden sıçrayarak da yüksek noktalara çıkabilirsiniz. En fazla 3 ara dalışlık wall jump yapabilirsiniz. Her seferinde momentum biraz daha azalır. Yani ilk zıplamada daha da güçlü, ikinci zıplamada orta, üçüncüde de zaten direkt düşük güç alıyorsunuz. Opsiyonel Tactical Sprint ise zaten artık default değil, bir perk aracılığıyla açabilirsiniz. Zaten bunu anlatmıştım. Böylece sprint dengesi daha da kontrol hale geliyor. Oyunun temposu daha da ölçülü olacak. Grenade Body Shield Finisher, Black Ops 6'daki Body Shield mekaniği düşmanı kalkan olarak kullanma tekrardan geliştirildi. Artık düşmanı tuttuğunda üzerine bir grenade yapıştırıp öne itebiliyorsun. Farklı rakiplere de hasar verebiliyorsun. Black Ops 7'de hangi operatörler olacak? 2 tane fraksiyon olacak. David Mason'ın önderliğinde elit özel kuvvetleri, The Guild, CEO Emma Kagan tarafından yönetilen askeri istihbarat ve silah geliştirme odaklı gizemli bir oluşum. Oynanabilir operatörler toplamda 20 artı operatörler var. Beta'da her iki tarafından da seçebileceksiniz. Oyun lansmanında da zaten daha çok operatör olacak. Diğer kısma geçelim. Black Ops 7'de Progression ve Prestige sistemi nasıl işleniyor? Klasik prestijler vesaire. XP tüm modlarda kazanılıyor. Multiplayer, Co-op, Campaign, Zombie, sezon 1'den itibaren Warzone'da da olacak. Yani Warzone çıkacağı zamanda da leveller sıfırlanacak. Klasik gene Black Ops 6'daki aynı mantık aslında. Hiçbir şey değişen bir şey yok. Birden 55 level, yeni silahlar, ekipmanlar, score streakler, perkler, wildcardlar ve operatörler açılıyor. Level 55 sonrası prestij süresi başlıyor. 10 prestij'e kadar gidiyor. Her yeni prestijde level reset oluyor. Permanent unlock token açılıyor. Prestij ikonu ve özel ödüller sizlere veriyor. Yani her prestij atladığınız zamanda da açtığınız ekipmanlar, silahlar vesaire bunlar hepsi kilitleniyor. Aynı Black Ops 6 mantığı olacak. Prestij atladığınızda sizlere bir tane permanent unlock token veriyor. Bu token sayesinde diyelim ki oyunda en çok kullandığınız bir perk var. Mesela işte Tactical Sprint kullanmak istiyorsunuz. Tactical Sprint sizin için her zaman kullanışlı olduğu için Tactical Sprint açıyorsunuz veya işte Sticky Bomb açmak istiyorsunuz. Bunu direkt açabiliyorsunuz. Ama bunu unutmayın, her Permanent Unlock sisteminde sadece bir kere Prestige atladığınızda sizlere bir tane veriyor. Prestige Master 1000 level ekstra operatör skin'i, silahlar, blueprint, renkli ikonlar, kamo vesaire bunların ödüllerini veriyor. Hani bu tamamen Black Ops 6'daki aynı mantık seviyesi. Weapon Prestige ilk kez Black Ops 4'ten sonrası geri dönüyor. Her silah maksimum seviyeye ulaştığında Prestige'e sokabiliyorsun. Yani silahların da leveli olacak. Bunların Prestige seviyesi de olacak. 3 aşamalı sistem var. Weapon Prestige 1, silah seviyesi resetlenir. Attachment'lar tekrar açılır. Özel Prestige Attachment artı kalıcı bir attachment verir ve özel camo sizlere verir. Prestige 2, ikinci kalıcı attachment seçeneği Weapon Charm artı ikinci özel camo. Weapon Prestige Master level 250. Tüm attachment'lar kalıcı açılır. 250 level'e kadar da ekstra camo ve XP ödülleri. Level 250 özel Final Mastery Camo. Burada direkt silah levelinden kastediyorum. 250 levele kadar da ekstra camo ve XP ödülleri veriyor. Yani Prestige atlarken de level ayrı, bu seviye ayrı olacak. Tabii ki de silahlar vesaire bunlar kilitlenecek ama silahın custom leveli, açtığın şeyler kalıcı olarak kalıyor. Cuphead'de de challenge'lar olacak. Bu challenge'lar sayesinde de işte haftalık challenge'lar, günlük challenge'lar, yeni loaded içerikleri, silah, ekipmanlar, score vesaire. 2 özel sezonluk camo, yarısını yap, birinci camo tamamını yap, ikinci camo vesaire. Bir sürü yeni challenge'lar olacak. Silah skinleri yani weapon camo, ilk kez campaign'de camo grind'i var. Co-op oynayarak da multiplayer, zombie, Warzone dahil olmak üzere her silah içinde 16 tane camo var. 9 military, 3 specialist, 4 mastery camo var. Toplamda 30 silah içinde çarpı 16 var. Yani toplamda 480 camo yolculuğunuz var. Oyunda istatistiklerinize bakabilirsiniz. İşte KD olsun, Combat Record, KD vesaire bunları araştırabilirsiniz. Profil özelleştirme olsun, işte calling kartlar vesaire, badge'ler, operatörler, silah seçenekleri, işte profil değiştirme, bunların hepsini aynı Black Ops 6 ve diğer Call of Duty'deki gibi yapabiliyorsunuz. Açıkçası Black Ops 7'de camo grind'in hem de daha da erişebilir hale getiriliyor hem de hikaye modu dahil olmak üzere Universal ve Mastery camo seçenekleriyle oyunculara uzun vadeli hedefler sunuyor. Universal camo'lar zaten biliyorsunuz, tüm silahları kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Black Ops 7 çıkacağı zaman da bu bilgiler sizlere yardımcı olacak. Eğer ki oyun hakkında herhangi bir bilginiz yoksa da bu bilgiler tamamen size yardımcı olacaktır. Bu tarz rehber videolarını seviyorsanız da, eğer ki kanalda yeniysen de mutlaka abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.